8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Aynur Metin Terzibaşıoğlu. Aynur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ Hoş olun. geldiniz hocam. Çok teşekkürler. Bugün skolyozdan konuşacağız. Öncelikle sizin tanımınızla skolyoz nedir ve son zamanlarda çok adı duyulmaya başlandı. Biz skolyozla uğraşan insanlar dışında herkes yavaş yavaş skolyozla ilgili bir şeyler duyuyor. Bu farkındalığın da sebebinden bahsederseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. Skolyoz çok eski bir tanı. Omurganın, toraksın ve gövdenin şekil ve pozisyonda değişikliklerle birlikte görülen 3 boyutlu bir deformite. Fakat son zamanlarda buna büyüme de eklenerek 4 boyutlu bir omurga deformitesi olarak söyleyebiliriz. Öneminin nedeni son yıllarda bu hastalıklarla ilgili kanıta dayalı tıp açısından görülen egzersiz tedavilerinin faydası ve korse tedavilerinin faydasıyla daha çok öne çıkması ve ülkemizde de eğitimini alan fizyoterapist ve ortopedist arkadaşların olmasıyla birlikte bu konuda daha ilgi uyanmış durumda. Hocam skolyozun tedavilerine göre yaklaşım şekilleri değişir mi? İlk önce skolyozun adını koyuyoruz, sonra soyadını koyuyoruz. Adını fizik muayene, klinik muayene ve radyolojik muayene ile koyuyoruz. Eğer omurgada şüphelendiğimiz vakalarda, çektiğimiz grafilerde kop açısı dediğimiz değer 10 derecenin üzerinde ise adını koyuyoruz. Bu hastaya skolyoz diyoruz. Daha sonra bu hastalığın soyadını koymak için nedenine bakıyoruz. Konjenital mi, sendromik mi, nöromüsküler mi, idiopatik mi? Adını ve soyadını koyduktan sonra da tedavi yaklaşımımıza başlıyoruz. Genel olarak tedavi yaklaşımlarından bahsedebilir misiniz bize? Vakaların %75-80'i bizim idiopatik dediğimiz nedeni bilinmeyen ergenlik skolyozlarını oluşturuyor. Bu vakalarda tedavi yaklaşımları diğer skolyoz vakalarından biraz daha farklı ve standartize. Diğer konjenital, nöromüsküler ve sendromiklerde daha etiyolojiye yönelik yaklaşımlar sergilerken idiopatik skolyozda yaşına, eğriliğin derecesine ve büyüme potansiyeline göre tedavi kararı alıyoruz. Bunlar da bizim öncelediğimiz faktörler aktif gözlem, egzersiz artı korse ve gerektiği zaman cerrahi tedavidir. Hocam peki skolyozun oluşma nedenleri nelerdir? Biz skolyozun nedenlerine baktığımız zaman biraz önce ifade etmiştim. Doğuştan anne karnındayken omurgaların oluşumunda bir problemden kaynaklanabileceği gibi bazı kas ve sinir hastalıklarına eşlik eden nöromüsküler skolyozlar da olabilir. Bizim bir sürü bulgunun birlikte bulunduğu sendromlarımız var. Bu sendromlara da bazı vakalarda skolyoz eşlik edip sendromik skolyoz olabilir. İdiopatik skolyozun nedenine gelince multifaktöriyel genetik bir hastalık olarak geçiyor. Hormonal faktörler, genetik faktörler, çevresel faktörler etkin ama biz şu an bunun kesin budur nedeni diyemiyoruz. Genelde toplum arasında duruş bozukluğundan, yaptığı işten şeklinde de bilgisayar başında, masa başında oturma pozisyonundan ya da ayakta fazla kalan insanlar kemik yani omurilik eğriliği oluyor deniliyor toplum arasında. Bu doğru mudur peki? Çok güzel bir soru, çok teşekkür ediyorum. Siz postür veya duruş bozukluğu ile skolyoz olamazsınız. Yani yapısal bir skolyoz geliştiremezsiniz. Bunun nedeni birazcık daha kas, sinir, bağ doku, kemik dokuyla alakalı. Sizin söylediğiniz olaylar, duruş bozuklukları eğer insan vücudunda yerleşirse fonksiyonel skolyoz yani sizin sekonder duruş bozukluğu dediğimiz olaylara yol açabilir ama bizim primer skolyoza yol açmaz. Şimdi biraz önce korse tedavisinden bahsettik. Ben sizin güzel bir tanımınız olduğunu da biliyorum. Yayından önce konuşmuştuk. Şimdi bundan biraz bahsedelim istiyorum. Korse tedavisinin özellikle skolyozdaki yeri nedir? Yani ve bir hastanın korseyle takibi nasıl yapılmalı? Çünkü bildiğimiz üzere skolyoz böyle bir anda tedavisi bir reçeteyle düzelen bir şey değil. Takip kısmı çok önemli. Bu anlamda bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim.
Siz de omurga cerrahısınız, hepimiz biliyoruz ve çok da güzel işler yapıyorsunuz. Bildiğiniz üzere vakaların çok az bir kısmı cerrahiye ihtiyaç duyuyor. Çoğu kısmı konservatif tedavi dediğimiz egzersiz ve korse tedavisine ihtiyaç duyuyor. Biz vakalar geldiği zaman hastalarımızı muayene ettikten sonra aslında bir sınıflandırma yapıyoruz. Bu kişinin skolyozu kedi gibi evcil bir skolyoz mu? Yoksa bir kaplan gibi vahşi bir skolyoz. Çünkü benim tedavi protokolümü ve takibimi belirlememde bu çok yardımcı. Eğer kedi gibi evcil ise ben onu eğitebiliyorum. Egzersizle, yine korseyle. Fakat çok şiddetli bir eğriliği varsa, kaplan gibi ise mutlak korseliyorum. Bunların dereceleri var. 20 derecenin altındaki eğrilikler daha çok kedi gibi olan bizim dediğimiz skolyozlar ama artık 25-30'u aştıktan sonra 45-50'ye kadar vahşileşiyor, kaplan haline geliyor. Benim onu bir kafese sokmam ve kafesle birlikte biz her zaman şunu söylüyoruz. Biliyorsunuz ben İtalyan Omurga Enstitüsü mezunuyum. Her zaman korse dediğimiz zaman birlikte egzersiz olması gerekiyor. Hocam peki skolyozun kadınlarda, erkeklerde bu grupta daha fazla şeklinde bir oranı var mı? Oranları var. Özellikle düşük dereceli eğriliklerde kız ve erkek oranları eşit seyrederken 1'e 1 oranlar. Bu derece arttıkça, atıyorum 30 derecenin üzerine çıktıkça 7'ye 1 oranında kızlar lehine gidiyor. Bunlardan da hormonal faktörlerin sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bir de ilerleme potansiyeli kız çocuklarında daha fazla olduğu için daha dikkatli olmamız gerekiyor bu popülasyonda. Kesinlikle. Şimdi bir önemli konu egzersiz konusu. Son zamanlarda bu şrot egzersizi, yani eğitim alan insanlar bunu yapmaya başladıkça yavaş yavaş Türkiye'de de yayıldı. Ben sizin de çok yakinen uğraştığınızı biliyorum. Aslında iki sorun var. Birincisi, bu şrot egzersizi nedir? Yani hastaya faydası ne? 2, bu kim tarafından nasıl uygulanır? Bunların ilk çıkış noktası Almanya'daki Katharina Schroth dediğimiz fizyoterapistimizin çıkardığı bir egzersiz ekolü. Kendisi de bir skolyoz hastası. Kendisini de deneyerek buluyor bunu ve takipçileri artarak skolyoz tedavisi yerini alıyor. Daha sonra bu ekollerden Barcelona Schroth ekolü doğuyor. Farklı 7 tane skolyoza spesifik egzersiz ekollerimiz var. Sadece Schroth yok. Biz Türkiye'de sanki Schroth gibi algılanıyor ama evet, bunları da saymak isterim. Alman, Barcelona Schroth, İngiltere'de side shift, İtalya'da seans dediğimiz yöntem, Polonya'da Fitz ve Dobomet, bir de Fransa'da Lyon metodumuz. 7 slasher'ler diyoruz buna. Kabul görmüş 7 tane skolyoza özgü egzersiz okullarıdır. Eğitimini almış, sertifikası olan fizyoterapistler tarafından ve onları takibinde doktor kontrolünde yapılması gerekmektedir. Siz genelde bunu zaten kombine de ediyorsunuz, yani egzersiz ve korseyi, değil mi? Kesinlikle. Bu egzersiz ekollerini özellikle her egzersiz ekolünün kendisinin zaman içinde geliştirdiği korse çeşitleri de var. Bunlar 3 boyutlu korseler. Lyon'un kendi Lyon korsesi var, Schroth'un kendi korsesi var ve biz egzersiz yaptığımız hastalarda korse içi egzersizlerimiz de var. Korse içinde nefes egzersizlerini, hizalanma egzersizlerini yaparak hem korse dışında hem korse içinde aslında bir nevi antrenman yaptırmış oluyoruz kişiye. Zaten bu okulların en önemli özelliği hastanın günlük yaşam aktivitelerinde hizalanmasını sağlamak, omurgadaki uzamayı sağlamak, leğen kemiği dediğimiz pelvisin hizalanmasını sağlamak, onun üstündeki bloklarında çekmece gibi kaymasını önleyip birbirinin doğru hizalanmasını sağlamak. En önemli şey bunları sağladıktan sonra gün içinde bunun stabilizasyonunu sağlamak. Bu çok önemli. Bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi bana şrot yapan çocuklar geliyor. Benim ilk sorum, vücudunu
düzeltir misin, bana gösterir misin? Bunu o anlık yapıyor ama stabilize etmiyor. Biz İtalyan Omurga Enstitüsü'nde sorularımızdan biri, gün içinde bu stabilizasyonu kaç saat devam ettiriyorsunuz? Evet. Bunları yazıyoruz, söylüyoruz çünkü amacımız günlük yaşam aktivitelerinde. Bunlar neler? Otururken, kalkarken, yemek yaparken, yatarken, ders çalışırken doğru pozisyonlama, doğru hizalamayı ne kadar koruduğunu ve en önemlisi bunun ne kadar farkında olduğunu ona hissettirmek. Hocam peki skolyozun erken tanısı için doktor muayenesine ne zaman gidilmeli? Yine biraz önce dediğim SOSORT bize önerilerde bulunuyor bununla ilgili. Biliyorsunuz büyüme sıçraması dönemleri var. 0-2 yaş, 5-8 yaş, 10-15 yaş. Biraz önce söylemiştik. Özellikle ergenlik skolyozu %75-80 görüldüğüne göre 10-15 yaş çok önemli. Bu cemiyet öneriyor ki kız çocuklarında büyüme sıçramasının olduğu 10 ve 12 yaşta 2 kez, erkek çocuklarında 12 veya 13 yaşta bir kez mutlaka doktor kontrolüne gitmesini öneriyoruz. Hocam şimdi genelde bu skolyozla ilgili durumu aileler fark eder. Biliyorsunuz yani anne fark eder çoğunlukla ya bir şey olduğunu, asimetri olduğunu veya bir sıkıntı olduğunu. Şimdi izleyiciler açısından soruyorum bunu. Skolyozu anlatıyoruz ama ne zaman, neyden şüphelendiklerinde gelip yani sizi bulmaları veya bir doktora gitmeleri lazım. Onu da söyleyelim isterseniz. Bizim ailelerimiz aslında çocuklarına karşı çok farkındalıklılar. Fakat ben burada bu konuya değinmek istiyorum. Bu soru çok güzel. Benim de bir ergen çocuğum var. Ergenlik döneminde çocuklar sizden uzaklaşır. Özellikle banyolarına ayırmak isterler ve banyoya almak istemezler sizi. Ve aslında bu dönemde kaçırdığımız noktalar çok önemlidir. Benim klinik pratikte fark ettiğim özelliklerden birisi başkalarının fark etmesi hastaların skolyozunu. Böyle de çok geliyorlar. Aile fark etmiyor. Lütfen banyoya girin. En azından diyorum bir keselemek amacıyla, bir şeye ihtiyacın var mı amacıyla. Bir başına bakın orta hatta mı? Omuzlar aynı hizada mı? Kürek kemiğinde fark var mı? Birisi daha çıkıntılı mı? Değil mi? Bel dirsek mesafeleri biliyorsunuz çok önemli. Bir oyuk mu? Biri düz mü? Yine kalça çok önemli. Kalçanın bir tarafı belirgin mi? Yine skolyozda, sekonder skolyoz, ikinci skolyozlarda çok gördüğümüz bacak boyu kısalıkları çok önemli. O da fonksiyonel skolyoza yol açıyor. Acaba bacak boyları eşit mi? Arkadan baktığınız zaman çocuğunuzun arkasındaki pililere bakın. Yine ön taraftan, arka taraftan pililerine bakın. Eğer pililer simetrikse rahat edebilirsiniz. Ama pililerde bir asimetri varsa bu açıdan da bir doktor kontrolüne götürülmesi gerekiyor. Hocam peki çocuk için, çocuk yaşta fark ediliyor, genetik faktör dediniz siz. Bir ağrı, sancı yani günlük aktivitesini ya da gelişimini sıkıntıya düşüren bir durum var mı? Çok güzel bir soru yine bu. Bu çocuklarda Yoksa görsel olarak mı değerlendiriyoruz sadece? Çok sık gördüğümüz bir şey değil. O yüzden hocam da bilir, sessiz ve sinsi seyreder. Gözden kaçar. Gözden kaçar. Ağrı daha çok ikinci, üçüncü, daha ileride. İlerlemiş. Yük binip o eklemler kireçlendiğinde, dejenere olduğu zaman size gelir. Kaslar yorulduğu zaman aslında size gelir. Maalesef şekil ve kozmetik, estetik bozukluk dışında çok ağrı ile bize gelmiyor. Ama sorduğunuz soru önemli. Eğer ağrı varsa bizim için kırmızı bayraktır ve mutlaka ayrıntılı görüntüleme yöntemlerine başvurmamız gerekir. O zaman çocuklarımızı bir kontrol ediyoruz muhakkak. Evet, omuz, kürek kemikleri, Kalça. bel dirsek, kalça ve baş Bacak orta boyu. hatta bacak boyu. Teşekkür Bunun özel bir testi var, çok basit. Öne eğdiğiniz zaman avuçlarını birleştirip öne eğiyorsunuz. Arkadan baktığınız zaman kalça ve omuzlar yandan eşit hizada olacak şekilde. Arkadan baktığınızda herhangi bir yükseklik farkı varsa bu size bir belirteç olsun lütfen. Anne sırtıma bir bakar mısın unutmayalım ve mutlaka çok basit testi yaparak
Farklılık varsa bir doktor kontrolüne Kesinlikle gösterelim. çok rahat bir şekilde Çok rahat, evde çok biz de basit. kontrol edip doktora o şekilde götürebiliriz. Aynur Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz hocam. İyi ki Teşekkür geldiniz. ederim, Gerçekten sağ olun. skolyoz konusunda çok hoş bir sohbette. Özellikle bu kedi ve kaplan tanımını ben ilk defa duyuyorum. Ben çok hoşuma gitti. Bu hocamızdan kadar öğrendim. yıldır uğraşıyorum ama Burada paylaşmak istedim. Aa, çok- Onu da analım. çok memnun Profesör oldum. Doktor Stefano Negrini. Onun terimidir. Bunu da bahsetmek isterim. çok sevindim. İyi Teşekkür ki ederim. geldiniz. 8'de Sağlık'ta konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Aynur Metin Terzibaşıoğlu ile skolyozu konuştuk. Aslında skolyoza dair pek çok şey konuştuk ama ben de özellikle yeni şeyler öğrendim. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.